Bugün çok aşina olduğunuz bir video konseptiyle karşınızdayım. Benden Hyprland videosunu çektiğimden beri uzun uzadıya istenmişti aslında bu işletim sistemi incelemesi. Yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. Ya Hyprland'in konfigüre edilip ISO gibi sıkıştırılmış hali. Yani siz bir işletim sistemini kurduğunuzda nasıl bir ISO üzerinden diske yazıyorsa ISO diske yazdığında direkt konfigüre edilmiş bir Hyprland geliyor karşımıza. Aslında yalan yok. Ben buna biraz karşıyım çünkü Hyprland'in felsefesi zaten size sıfırdan her şeyi konfigüre edebileceğiniz bir sistem sunuyor. Yani sen pencere yöneticisi kullanmak istiyor olabilirsin. Evet, bu güzel bir şey zaten. Fakat sana bir işletim sistemi, ya sana bir pencere yöneticisi veriliyor. Sen onu en ince ayrıntısına kadar değiştirebiliyorsun. Kendi kafandaki halini oraya yansıtabiliyorsun. Bu işletim sistemi bunun için. Ama Omarcy'yi kullandığınızda hali hazırda başkasının dizayn ettiği bir sistemi kullanmış oluyorsunuz. Aslında ben bu noktada biraz Omarcy'ye ön yargılıyım. Yani yanlış anlaşılmasın. Kötü bir işletim sistemi olduğunu düşündüğümden değil. Fakat ben en azından böyle düşünüyorum. Bakalım, yani bir inceleyelim. Bana neler getirecek inanın hiç bilmiyorum ve çok heyecanlıyım aslında bu konuda. Evet dostlar, şimdi sitemize gelelim bakalım bize neler sunuyor. Evet, sitesi çok tatlı bu arada. Tam benim sevdiğim gibi, yani böyle bir sürü şey çıkartmaktansa adam neyin ne olduğunu hemen demiş ki abi işte burada bunlar var, burada bunlar var, hemen gir bak. Bakalım, burada sanırım bu yapımcısı arkadaşımız, bir videosunu izleyelim. Yani sistemin içini gösteriyor. Burada kurulumla dair bir şey vermemiş bize. Anladığım kadarıyla basit bir kurulumu var. Bakalım, kendimiz görelim onu. Genelde böyle değişik Linux işletim sistemlerine kurulumu biraz farklıdır. Onu görmek istemiştim aslında. Yok, olsun, problem değil. Evet arkadaşlar, burada ISO'ya tıkladığım gibi indirmesi başladı. Tamam abi, o indirirken ben de diğer kısımlara bakayım. Evet, burada aslında 280 kişinin işletim sisteminde çalıştığını ve bir şeyler kattığını görüyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bütün çalışanların ellerine sağlık diyelim. Sitesinin linkini koyarım arkadaşlar. İstiyorsanız gidip kitabı uzun uzun inceleyebilirsiniz. Burada insanlar anladığım kadarıyla Omarcy'yi kurduktan sonra diğer insanların feyz alması için bırakmışlar. Burada güzel iş istasyonlarını görebiliyorsunuz. Sağa doğru gidemiyor muyum? Gidemiyorum. Tamam, bakalım hepsine teker teker. Güzel abi. Güzel bir sistemi var. Yani aslında evet, dediğim gibi ben biraz ön yargılıyım ama Hyprland kullanmak istiyorsun mesela. Hani konfigüre etmekle de uğraşmak istemiyorsun. Gelir, indirir, kullanırsın. Bakalım, eğer kullanımı elime aşina gelecekse, yani başkasının kendi rahatlığına göre kurmuş ya bunu demeyeceksem kullanılabilir tabii ki, bakacağız. Kendi çalışma ortamlarını paylaşmışlar. Tatlı bir şey bu. Güzel bir şey arkadaşlar. Bakalım, burayı da es geçiyorum. Evet, Omarcy'nin manuel bir kurulumu da varmış arkadaşlar. Ya burada şey, anladığım kadarıyla siz Hyprland'i diyelim ki kurdunuz. Omarcy haline getirmek için nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor falan, onların hepsini yazmışlar. Öyle tahmin ediyorum. Güvenlik konusunda da bir takım çalışmaları varmış. Onlara bir bakmak istiyorum. Full disk şifrelemesi içeriyormuş arkadaşlar. Bu en önemli etap diyor. Sizin verilerinizi fiziksel olarak korumak için en önemli etap. Yani fiziksel olarak dediği şey olabilir. Mesela sizin bir laptopunuz ya da bilgisayarınızın hard diski çalındığında anladığım kadarıyla Omarcy kendi kendine bir disk şifrelemesi veriyormuş. Bunu bilgisayara nasıl entegre ediyor bilmiyorum. Ona da bakarız. Burada söylemişler zaten, eğer bilgisayarınız kaybolursa ya da çalınırsa verileriniz komple şifrelenecektir. Bu bir standart Linux kurulumundan geçiyormuş. Tamam. Firewall bir güvenlik duvarı arkadaşlar. İnternetin size gelen verileri filtrelemek için, yani bir DDoS saldırısına maruz kaldığında şuraya videosunu koydum, izleyebilirsiniz. Hani o noktada diyor siz şey yapabilirsiniz. Bu diyor bir içerir diyor. Port 22 üzerinden açılıyormuş. Port 22 hatırlıyorsunuz SSH bağlantısıydı, yazmışlar. Ben konuştuğum her şeyi yazmış kanka adam zaten buraya. Aynı zamanda Arch kullanır ve Arch'ın son update'ini alır diyor sürekli. O devir daim olarak alır diyor. Arch altyapısı üzerine kurulmuş bir sistemmiş Omarcy. Evet abi, Cloudflare bu anladığım kadarıyla sitesinden bahsediyor. Cloudflare tabanlı bir koruma kullanıyormuş. Tam olarak bunu demek istiyor abi. Arka planında Cloudflare koruyormuş. Paketleri ve mirror, yani indirdiğimiz dosyaları indirdiğimiz repo diyor. Arch'ın diyor Core Extra Multilib repolarındandır diyor. Bunlar Omarcy'nin repo. Burada şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Omarcy diyor direkt repolarını Arch üzerinden, yani Our, o siteyi de şöyle göstereyim. Omarcy kendi verilerini direkt Our repodan çekiyor diyor. Tek bir yay update'i ile diyor updateleyebilirsiniz
inceleyebilirsiniz diyor. Burada aslında şunu bize söylemek istemiş arkadaşlar. Merak etmeyin diyor. Bizim kendi repomuz ağır. Yani Arch Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanan ve yay paket yöneticisiyle bir şeyleri indirmeye aşina olmuş herkes diyor gönlü ferah bir şekilde Arch'ı kullanabilir diyor. Teşekkür ediyorum abi. Çok güzel tabii yani güzel bir site kurmuş arkadaşlar. Uzun uzadıya da anlatmışlar her şeylerini. Fakat şöyle genelde incelediğim distrolarda bütün siteyi incelemiyorum. Böyle insanların ya da dikkat etmesini istediğim şeyleri inceliyorum genelde benim ilgimi çeken. Başlarken diyor tamam güvenlik kısmını okuduk. Arka planlara baktık. Ekstra temalar diyor. Bunlara bakabiliriz arkadaşlar. İlgimizi çekebilir. Bu şekilde hazır temaya şunu anladım ben arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir Waybar, Beatap bu tool'un adı. Bunun adı Sound bilmem neydi. Müzik çaldıkça alıyor. Bu Fast Effect'i çalıştırmış. Burada bir Firefox var. Şunu anladığım kadarıyla tek bir tuşla hem terminali hem Waybar'ı değiştirecek sanırım. Ben de buna benzer güzel çalışmalar yapmıştım. Mesela böyle bir teması da varmış. Böyle biraz daha tema. Biraz daha böyle bir sade teması da varmış arkadaşların. Bakıyorum ondan sonra. Daha böyle dark bir tema koymuş. Yalnız hep aynı tool'lar kankam. Ya Beatap zaten adam ne koysun? Başka koyacak bir şey de yok. Ayaka nasılmış ya? Masmavi. Ya mavi rengi seven bir adam muhtemelen bunu kullanır zaten. Bakalım Azure Glow diyor. Bauhaus diyor. Böyle bir tema yapmış arkadaşlar. Güzel olmuş. Ya kötü değil zaten abi. Hani temalar da güzel. Baktığında sistem de güzel. Bu arada bunu beğendim. Yani genelde böyle beyaz ya ben çok beyaz tema kullanan bir insan değilim. Fakat genelde böyle beyaz temalar görmüyoruz. Güzelmiş abi. Tamam arkadaşlar sitesinin linkini koyarım. İsteyen varsa gelsin uzun uzun bütün temaları incelesin. Güzel çünkü ben de beğendim. şu olay güzelmiş abi. Şunu beğendim. Tamam abi tüplü monitör havası vermiş. O da güzel. Evet arkadaşlar falan filan bir ton tema var. Yani girip buradan istediğinizi inceleyebilirsiniz. Ya sitesi böyle dostlar bu şekilde. Hoşuma gitti açıkçası. Tatlı bir sitesi var. Tamam o zaman dostlar şimdi kuruluma geçelim. Bakalım Omarcy bize neler sunuyor. Evet arkadaşlar bu arada normalde sistemi çalıştırıp videoya girerim fakat şunu söylemem gerekiyor. Sisteme 6 GB RAM verdim ve 6 çekirdek verdim. Hani benim sistemimin durumuna bakarak siz kendinize pay biçebilirsiniz. İşte benim bilgisayarım şu kadar GB var, şu kadar performans gösterebiliyor. Benim bilgisayarım bu işletim sistemini kaldırır veyahut kaldırmaz. Bunu kendiniz söyleyebilmeniz açısından bilgi olarak söylüyorum. Omarcy diyelim. Tamam. Önümüzde bir grab ekranı geldi fakat Arch Linux tabanlı bir işletim sistemi olduğunu görüyorum. Keşke orayı değiştirselermiş. Tatlı olurmuş. Omarcy yazısı geldi önümüze. Bakalım sistemin kurulumunu yapalım abi. Ben de merak ediyorum. Çünkü benden o kadar çok istendi ki Omarcy kurulumu. Bakalım sistem bize ne katıyor yani. Evet arkadaşlar başladık. İlk başta bizden klavyemizi seçmemizi istiyor. Türkçe klavye vardır diye tahmin ediyorum. Turkish aynen. Username Kelesti. Sudemir Keles diyeceğim. Username Emir olsun abi. Password Emir olsun abi. Benden şifre istiyor. Emir yazacağım. Tekrar yazarım şifremi. Mail adresi o kadar önemli mi ya? Bunu direkt geçemiyorum. Geçebiliyorum tamam. Hostname'imiz ne olsun arkadaşlar? Mesela hostname'imiz Emir Omarcy olabilir ya. Time zone. Aynen Europe İstanbul. Bak bunu otomatik tahmin etti. Güzel abi sevdim seni. Kontrol et diyor. Benim kullanıcı adım Emir. Şifrem Emir. Tam ismim geçildi. Mail adresim geçmişim. Hostname'im Emir Omarcy. Time zone'um Europe İstanbul. Keyboard TRQ. Tamam abi şu anda her şey çok okey gözüküyor. Tamam install disk diyor. Tamam bunu da okeyleyelim. Diyor ki bu diskteki bütün her şey silinecek diyor. Onaylıyor musunuz diyor. Geri kurtarılması imkansız diyor. Ben evet diyorum. Zaten 50 GB Omarcy için ayırmıştım. Tamam abi sistemimiz kuruluyor dostlarım. İsterseniz kurulum bittiğinde tekrardan videoya devam edelim. 2 hours later. Az önce ne kadar şikayet ettiğim yani olumsuz söylediğim şey varsa hepsi geçti. Veya benim sistemi rebootlamam gerekiyormuş kendine gelmesi için. Neyse oraları hiç koymadan ben o zaman sistemden bir ufak tekrar bahsedeyim. Arkadaşlar sistem ben uzun uzadıya kullandım çünkü bu video yani araya girmeden önce. Sistem güzel bir sistem. Mesela sisteme ilk geldiniz tamam mı? Hani çok bir şey bilmiyorsunuz abi. Buraya yani süper tuş bu Windows tuşu Space'e bastığınızda burada sistemde yüklü olan tüm uygulamaları hepsini bir anda açabiliyorsunuz. Mesela ChatGPT bakın mesela direkt çıkıyor. Mesela Calculator yazınca direkt çıkıyor. LibreOffice yazınca bütün LibreOffice'in programları çıkıyor. Yani Windows Space tuşuna bastığınızda direkt bütün uygulamaları arayabileceğiniz yer çıkıyor. Bakın bu açıdan güzel. Bir, sana böyle bir kolaylık sağlıyor. İki, ben Windows K tuşuna bastığımda tüm sistemdeki
kısa yolların hepsini görebiliyorum. Mesela burada bir iki deneme yapalım. Süper tuş F'ye bastığımda full screen olacağını söylüyor. Basıyorum, evet, gördüğünüz gibi terminalim tam ekran oldu. Güzel abi. Yani buradaki kısa yol tuşlarının hepsinin neredeyse çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. File Manager Super tuş Shift F ile yapıyormuşuz. Süper tuş Shift F'e bastığımda dosya yöneticinizi bu şekilde açabiliyorsunuz. Başka neler var abi? Hemen şöyle kısa bir göstereyim. Omarchi menü var. Buna en son bakacağım. Sistem menüye bakayım. Super Escape ile açılıyormuş. Bakın burada direkt kilitle ekran koruyucu, rahatsız etme, yeniden başlat gibi seçenekleri olduğunu görüyorsunuz sistemin. Bakalım abi başka bize neler sunuyor bu sistem. Kankam başka mesela kopyalama menüsü yöneticisi var. İşte ne bileyim. Ya aslında sistemde böyle kısa yol çalıştırabileceğiniz ne kadar komut varsa hepsini gösteriyor. Süper tuş K ile. Normal klasik Hyperland'de olduğu gibi şu sol yukarı bakarsanız eğer pencereler arasında mesela şuraya bir tane terminal açtım. Tak 2'de mesela bir tane daha 2 tane terminal açtım. 1'e geri döndüğümde 1'deki terminali kullandığımı rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Yani 5 tane aktif kullanabileceğimiz pencere olduğunu görüyoruz. Bakalım başka burada neler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kısa yol tuşlarını adam bize burada göstermiş. Hani şöyle aşağı doğru ineyim. İstediğiniz bir şeyin olup olmadığını kontrol etmek için videoyu durdurup bu varmış, bu varmış, şu varmış falan filan bakabilirsiniz. Yani klasik Hyperland inceleme videomdaki gibi burada da klasik bir Hyperland kısa yol havuzu olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Windows alt boşluk tuşlarına bastığımda arkadaşlar karşıma çok güzel bir menü açıldığını görüyorsunuz. Ben çok beğendim. Şunu çok beğendim. Apps kısmına apps'leri açabildiğim yer geliyor. Bunun çok üzerine durmayacağım o yüzden. Aşağıda Learn kısmı var dostlar. Burada da Key Bindings yani klavye kısa yolları işte. Omarchi'ye bastığımda direkt Omarchi'nin sitesine atıyor. Orada Hyperland'e tıkladığımda onların sitesine atıyor. Burada güzel bir kısa yol hazırlamışlar bizim için. O 5 tane siteye gide 6 tane siteye gidebilmemiz için güzel bir kısa yol hazırlamışlar. Burada Trigger'a baktığımda kankam ekran yakalayıcı, screenshot alıcı var. Ekran paylaşıcı var. Bir de toggle denen bir şey var abi. Toggle'da da şöyle bizim masa üstündeki ikonları, işte masaüstü tool'larını kontrol etmemizi sağlıyor. Mesela ben burada tab bar'a bastığımda üstteki tab bar'ın gittiğini, sonrasında buradan tekrar Trigger'a gelip Trigger'a gelip tab bar'ı açtığımda tekrardan geldiğini göreceksiniz. Yani bunu da güzel bir kısa yol şeklinde eklemişler abi. Tamam, güzel. Gençler style kısmına geldiğimizde tema seçeneğine baktığımızda burada birbirinden güzel temaların tek tuşla seçilebildiğini görüyorsunuz. Mesela şöyle rastgele bir tanesini seçtim abi. Açılan terminalimizde buraya hatch tab'ı açtığımda bu bu şekilde de çıkıyor. Çok güzel bir şey. Ben çok beğendim. Bu açıdan çok beğendim. Sonrasında mesela çıkalım abi. Burada başka tema seçebilir miyim mesela kankacığım? Burada başka tema da seçebilirim sanırım. Burada arkada bir tane tavşancık geldi abi. Güzel. Tavşancık iyidir. Tamam abi. Terminalin gene keza değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kısmından son bir tema daha denemek istiyorum. Burada bir 10'a yakın tema var sanırım. Yeterli zaten. Yani bunları sonrasında istediğimiz gibi Hackerman'e bakalım bir de. Aynen istediğimiz gibi kişiselleştirebileceğimize inanıyorum bunları sonrasında. İstediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruzdur yani. Neyse arkadaşlar, ondan sonra baktığınız üzere burada background kısmına gelelim. Background'u şu şekilde de galiba değiştirebiliyoruz. Aynen. CTRL Windows Space tuşuna bastığımızda background'u değiştirebiliyoruz. Muhtemelen her tema için en az 2 tane ya da 3 tane wallpaper vardır zaten. Tamam, güzel kankam. Hoşuma gitti bu da. Sonrasında kankam ekran saver kısmında da ekran bekleme versiyonundayken bu Omarchi yazısı çıkıyor karşımıza. Bunu buradan istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz diye anladım. Bu da güzel bir özellik. Teşekkür ederim. Sonrasında style'da başka bakmam gereken ne var abi? Hyperland var. Bir de Hyperland'e buradan konfigüre ediyormuşuz anladığım kadarıyla. Tamam, teşekkür ederim. Bakıyorum kankam, setup'ta nelerimiz var? Ses ayarlarımız var. Wi-Fi, Bluetooth, güç yönetimi, monitörler. İşte bu arada ben kendi monitör ayarımı buradan yaparsam aynen bakın bu benim kendi monitörüm. Şuraya koydum, Hyperland videosunu uzun uzadıya monitörünüzü nasıl konfigüre edebileceğinizi anlatmıştım arkadaşlar. Size tavsiyem bu işletim sistemini ille de kullanmak istiyorsanız bunu kullanmadan önce en azından onu bir izleyin. Kafanızda bir iki bir şey oturur umarım diye düşünüyorum. Hyperland zor çünkü birazcık maalesef. Burada uzun uzadıya görüyoruz. Security kısmına bakalım ne var?
parmak izi diyor. Parmak izi neymiş merak ettim, bir yükleyelim. Ha şöyle, eğer benim laptopumda parmak izi olsaydı, hani bazı laptoplara var ya parmak iziyle açıyor, bende yok abi maalesef. O olsaydı muhtemelen onu harekete geçiren bir tool'du. Yani çok güzel, eğer çalışıyorsa sıkıntısız bir şekilde çok güzel. Çünkü maalesef her şey güzel çalışmayabiliyor. Dal seçeneğine tıklayalım. Our Repo'dan bir uygulama çekmeyi deneyelim. Mesela burada benim kendi uygulamam var mı? Evet var abi. Arkadaşlar şuraya da başka bir video koydum. Bu benim kendi tool'um. Baştan aşağı bunu ben yazdım. Zaten Mac Security Mehmet Emir Keleş. Yani benim adımın güvenlik uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Bunu kullanıyorum. Siz de isterseniz kendi sunucularınızda ve bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz. Man in the Middle atak ve sniffing ataklarını engelliyor. Aynı zamanda size lokal ağdan bir port taraması vesaire yapan bir cihaz olduğunu onu tak diye yakalayıp size söylüyor, onu engelliyor falan. Güzel bir uygulama. Bakalım Our Repo'dan bir şey sıkıntısız bir şekilde indirebilecek mi? İndirebiliyormuş demek ki. Bunu da burada görmüş oldum. Update kısmına bakalım. Aynen, update'te burada ekstra temaları vesaireleri hepsini updateleyebiliyorsunuz. Burada Omarchi'yi seçtiğimde direkt sistemin aynen tümünü upgrade'liyor. Bu da güzel bir şey. Şöyle şifremi yazayım. Bu da güzel bir şey abi. Hani böyle bir özellik koyman da güzel. Nihayetinde baktığımda sisteme tıkladığımda da burada ekran kilitleme, ekran koruyucu, işte rahatsız etme, yeniden başlat, kap gibi seçeneklerin olduğunu görüyorsunuz. Yani arkadaşlar baktığınız üzere nihayetinde benim burada bir yorum yapmam gerekiyor. Bu işletim sistemi nasıl? İndirmeli miyim? İndirmemeli miyim? Bir yorum yapmam gerekiyor. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bu Arch tabanlı bir işletim sistemi. Bakın Hyprland zaten sıkıntılı bir şey. Arch tabanlı olduğu için her gün sisteminize bir güncelleme gelebilir. Her gün sisteminize bir güncelleme geldikten sonra o güncelleme bilgisayarınızdaki bir şeyi bozabilir. Yani eğer Linux'a yeni geçen taraftaysanız bu işletim sistemini kullanmanızı önermiyorum. Eğer uzun zamandır Linux'taysanız ve Hyprland hiç kullanmadıysanız ben yine bu işletim sistemine geçmenizi çok önermiyorum. Çünkü bence bu işletim sisteminde tam hakimiyet için insanın bir tık Hyprland tecrübesi olması gerekiyor. Ha şu demek değil, indir kanka, bir haftada çözemezsin, 2 haftada çözersin, elbet çözersin, ondan yana bir problem yok. Sadece benim kendi fikrim, Hyprland öğrenme açısı biraz dik arkadaşlar. Yani direkt siz sudan çıkmış balığa dönebiliyorsunuz maalesef. Bu ne şimdi, ne oluyoruz gibisinden şeyler yaşanabiliyor. Yani en azından kurmadan önce bu rehber videosunu izlediniz, fakat ben size Omarchi'nin nasıl kullanılabileceğini değil, içeriğinin ne olduğunu anlattım. Çünkü nasıl kullanılabileceği bence Omarchi, yani üzerine konfigüre edilmiş scriptlerin gömülü olduğu bir Hyprland arkadaşlar. Başka bir şey değil. Günün sonunda bu işletim sistemi bize ne katıyor deseniz, bence bunu Hyprland'i kullanmayı seven, Hyprland'i kullanmak isteyen ama konfigürasyon yapmaya üşenen veyahut yapmakla böyle çok haşır neşir olmayan, ya kanka sen bana bir konfigürasyon ver, ben onu kullanayım, işte pencere yöneticisi kullanayım diyen arkadaşlara tavsiye ederim. Kullanın abi, güzel. Yani o arkadaşlar için bir şey demiyorum. Görünüşü güzel, evet. Farkındayım, hani işte tool'lar var, temaları değiştiriyorsun işte şurada. Evet abi bak nasıl gözüküyorum, tam bir hacker'ım bak. Bak gördün mü abi, tam bir hacker oldum işte. Buradan gelirsin kankam, sistemi açarsın, burada style'a gelirsin, temaları açarsın, ondan sonra şöyle tak diye değiştirirsin, bütün teman hop değişir. Ondan sonra bir daha gelirsin, burada bir daha. Kanka ben bunu beğenmedim ya. İşte temaya geldim, bu sefer işte daha black bir şey istiyorum. Tak basarsın, bu sefer de bu değişir. Bu arada arka plan da değişiyor. Kafeye gittim, işte böyle arka planda bunları açtım, hacker gibi gözüküyor falan. Bunu istiyorsanız eğer, ya bu arada bu komutları da koyarım aşağıya. C-Matrix, hatta C-Matrix, Aquarium, Beat-Up, Fast Fact, yani aslında bir şey yok bunlarda. Masa üstümü böyle havalı yapmak istiyorum diyorsan, böyle hızlıca tema değiştireceğim falan. Geç kankam, ama haberin olsun. Yani inşallah sonrasında bir sıkıntısını yaşamazsın. Çünkü böyle Hyprland güzel gözüktüğü için insanlar geçiyor. 4 gün 5 gün sonra o kadar illallah ediyorlar ki, yani uzun uzadıya şimdi çok anlatmak istemiyorum. Burada benim tartıştığım şeyler zaten Omarchi'nin değil Hyprland'ın problemleri olur. Yani bu arkadaş da elde sağlık, çok güzel aslında optimize bir şekilde Hyprland'ı bence ne kadar optimize edilebiliyorsa o kadar optimize etmiş. Kendisinin ellerine sağlık diyorum. Ha ben kullanır mıyım? Ben kullanmazdım kanka, ama neden kullanmazdım? Zaten halihazırda bir Hyprland config'im var. Muhtemelen kendi Hyprland config'imi kullanırdım. Zaten sevdiğim bir şekilde konfigüre etmişim doğal olarak. Hani
Üzerine ne diyeyim, çok da konuşmaya gerek yok. O zaman arkadaşlar ben Omarchi'nin yapımcılarının hepsinin ellerine sağlık diyorum. Güzel bir işletim sistemi çıkartmışlar ortaya. Evet dostlar, bugün sizlerle beraber Omarchi'yi inceledik. Yani dediğim gibi aslında yorumlarım genel olarak video içerisinde yaptım. İsteyenler bir indirip kursunlar sanal makineye. Yani bakalım, eğer hoşunuza giderse normalde çalıştırabilirsiniz. Sadece ben zamanında Hyperland'den çok dilim yandı. Yani sonuçta konfigürasyon yazabilecek kadar ileri düzeyde kullandım Hyperland'i. Yani bana soracak olursanız insan yeni bir şeyler öğrenmeli kesinlikle. Kendine sürekli yeni bir şeyler katmalı. Fakat dediğim gibi Hyperland'in öğrenme eğrisi biraz dik arkadaşlar. Aslında bugün bu videoda eleştirdiğim şeylerin %80'i, %90'ı Hyperland'le alakalıydı. Omarchi ile değil. Yani siz bilirsiniz dostlar. Bir şey demek istemiyorum. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Omarchi benden çok fazla istenmişti. Artık incelemek zorunda bıraktınız beni. Çünkü Hyperland zaten çok yoğun bir şekilde istendi. Hyperland'in üzerinde çektiğim videosunu abi Omarchi çok geldi. Bakalım, umarım hoşunuza gider, denersiniz. Gitmezse de ben sizin yerinize denemiş oldum. Sizleri çok seviyorum. Beğendiysen beğeni atıp kanalıma abone olup sonraki videolar için bildirimi açmayı unutma. Beğenmediysen de bana yorumlarda istediğin gibi konuşabilirsin kankam. Ben hiçbir zaman alınmıyorum. Ben bana yazılan tüm olumsuz yorumları yapıcı yorum olarak görüyorum. Çünkü dediğim gibi hepimizin kendimizi geliştirmesi gereken çok fazla alan var. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.